4 mahkumdan 3'ü insan öldürmekten içeride. Hepsi burada son günlerini bekliyor. Ama bu ölüm ecelle gelen ya da gardiyan işkencesiyle gelen bir ölüm olmayacak. Buradaki mahkumlar sadece diğer mahkumlardan korkar. Burası aşağılık mahkumların kaldığı bir hapishane. Buraya toplumun en azılı katilleri getirilir. Lance Wetherill yüz kızartıcı suç işlemiş. Yaşı 50. Lance cezaevindeki ilk günlerinde bir saldırıya uğradı. Arkasından yaklaşan bir başka mahkum onu bıçakladı. Lance karşılık verdi ve adamı yumruklarıyla yere yığdı. Ama göğsünden bıçaklanmıştı ve kötü durumdaydı. Artık tek yapması gereken oradan uzaklaşmaktı. Eğer bunu onun yaptığı fark edilirse zaten belada olan başı daha büyük bir belaya girebilirdi. Lance o panikle hemen başka bir hücreye gitti. Orada mahkum Mark Butter'ı gördü. Hiç tanımadığı bu adamdan yardım istedi. Bunun tehlikeli olduğunu biliyordu. Yine de şansını denemek istiyordu. Lance'in şansı yaver gitti. Mark, Lance'i bu beladan kurtardı. İşte Mark ve Lance'in dostluğu böyle başladı. Daha sonra aynı hücreyi paylaştılar. Zamanla birbirlerini daha iyi tanıdılar. Her ikisinin de kafasında tek bir plan vardı. Bu cehennemden kaçmak. Lance cezaevindeyken bir mektup almıştı. Mektup annesinden geliyordu. Zaten okumaya başlar başlamaz yüzü bembeyaz kesilmişti. Babası çok hastaydı. Artık günleri sayılıydı. Babasının çok ayrı bir yeri vardı. Mektubu okur okumaz babasının yanına ışınlanıp ondan af dilemeyi istedi. Elinde olsa bunun için her şeyi feda edebilirdi. Ama burası maksimum güvenlik önlemli, tek bir girişi olan mahkumların son günlerine dek kalmak zorunda olduğu bir hapishaneydi. Burada mazeret izni yoktu. Çünkü onu hak eden mahkumlar zaten buraya getirilmezlerdi. Lance için tek yol kaçmaktı. Mark ve Lance kısmen ayrıcalıklı mahkumlardı. Cezaevinde onarım işlerini yapan ekibin içindeydiler. İkili birçok alete erişebiliyordu. 10 metrelik bir duvar hapishaneyi kuşatmış durumdaydı. Duvarların üzeri dikenli tellerle çevriliydi. Etrafta tam 10 tane gözlem kulesi vardı. Bırakın duvara tırmanmayı, yaklaşmak bile ölüm sebebiydi. O yüzden özgürlüğün yolu yukarıda değil aşağıdaydı. Cezaevinin altında karışık tüneller vardı. Bir tanesi şehrin göbeğine 10. caddeye kadar ulaşıyordu. Daha doğrusu böyle bir iddia vardı. 80'li yıllarda birkaç mahkum bu tüneller sayesinde cezaevinden kaçmış ve Amerika'da olay olmuştu. En uygun zaman geceydi. O saatlerde tünel güvenliydi. Çünkü tüm mahkumlar hücrelerinde olduğu için görevli ekip tünellere girmezdi. Tek çareleri bir yolunu bulup geceleyin hücrelerinden çıkmaktı. Bakım onarım ve hücrelerin bulunduğu kısmın ortasından zemine geçiş yapılabiliyordu. Lance birçok kez bu bölümde çalışmış ve haritayı ezberlemişti. İkili I harfindeki hücrede kalıyordu. Hücrelerin altından D hücresine bir tünel kazacak, ardından buhar tünelinden çıkacaklardı. Bu aşamadan sonra orta yola ulaşacaklardı. Fakat bu evrede bir problem vardı. Burada bulunan kapıyı sadece baş gardiyan açabilirdi. Lance tutkal ve bebek pudrası yardımıyla bir düzenek hazırladı. Ardından Mark'ın da yardımıyla gardiyan anahtarının bir kalıbını çıkarttı. Daha sonra bir hurda yardımıyla anahtarın kopyasını yaptı. Böylesi bir planda hata payı olamazdı. Bu anahtarı denemekten başka çareleri yoktu. Final günü eğer bu anahtar kapıyı açamazsa her şey berbat olurdu. Bu aşamada Charles Smith ismi de tam 95 yaşında bir mahkum plana dahil oldu. Charles gardiyanların dikkatini dağıtma konusunda uzmandı. Lance onun sayesinde anahtarı deneme fırsatı buldu. Evet, anahtar çalışıyordu. Lance atölyede yaptığı balyozla duvarı kırmayı denedi. Çünkü buradan geçebilmeleri için tuğla duvarları kırmaları şarttı. Ama çıkan sesler her şeyi mahvedebilirdi. Lance duvarı kırdığında sesin yukarıya çıkmadığını fark etti. Bu büyük bir şanstı. Kaçış timi her akşam hücre sayımından sonra bu rutini gerçekleştirdi. 2 isim gardiyanı oyalıyor, bir isim de aşağıya inip duvarı kırmaya devam ediyordu. Ufak bir hata bile olmamalıydı. İyi bir plan sadece bir yere kadar özgürlüğü getirebilirdi. Bir yerden sonra şansa ihtiyaçları vardı. Tam bir hafta sonra buhar tüneli duvarına ulaşmayı başardılar. Ama o gün beklenmedik bir gelişme oldu ve acil durum kilidi devreye girdi. Gardiyanlar hemen acil durum için mahkumları saymaya başladı. Mark aşağıdaydı ve sayımda onun olmadığı fark edilirse her şey sona erecekti. Lance bir şey yapmalıydı. O an aklına tuvaletin önüne astıkları beyaz çarşaf fikri geldi. Mahkumlar tuvalete girerken beyaz çarşaf asarlardı. Bu bir kural değildi ama gardiyanlar buna müsaade ediyorlar, izin veriyorlardı. O gün şans dediğimiz şey devreye girdi.
ve oraya gelen gardiyanlar Lance'in Mark tuvalette demesine inandılar. Ve onlardan şüphelenmediler. Bu sayımda zaten bir tatbikattı. Gardiyanların görevlerini önemsememeleri bu 3 mahkum için büyük bir şans oldu. Mark o gece buhar tüneline ulaştı. Artık geriye güvenlik kontrollerini atlatmak kalmıştı. Lance kaloriferin pompasını söktü ve sapına kesme bıçağı ekledi. Sonraki günler bu yolla kapıları kestiler. Drenaja geldiklerinde ise büyük bir sürprizle karşılaştılar. Çünkü kapılar sert çeliktendi ve bu el yapımı düzenek onu kıramazdı. Cezaevindeki mahkumların kesici aletlere erişimi kısıtlıydı. Sadece bir gardiyan eşliğinde kullanabilirlerdi. Lance A hücresinde kullanacağını söyleyerek gardiyandan elektrikli testere istedi. Hapishanede kazandıkları güven ekibin işlerini kolaylaştırıyordu. Lance, Mark ve Charles'ın yardımıyla gardiyanları atlatmayı başardı ve elektrikli testereyi drenaj kapısına götürdü. Asıl mesele bu andan sonra başlıyordu. Lance'in tek bir çubuğu kesmesi bile 30 dakika sürecekti. Bu işlem bugün bitmeliydi. Çünkü bu testereyi bir daha buraya getirebilmeleri çok zordu. 3 saatin sonunda işlem tamamlandı. Tünel 6 saatte geçilebiliyordu. Ve tünelin sonunda onları neyin karşılayacağı bilinmiyordu. Görevliler ayda 2-3 kez tünellere bakıyorlardı. Yani kaçış artık başlamalıydı. Tek şansları şu anda yatıyordu. İlk gidecek isim Mark'tı. 9 Temmuz 2009'da kaçış start aldı. Mark bir gün sonra cezaevine gizlice soktukları telefon yardımıyla Lance'e haber verecekti. Lance ve Charles heyecanla ondan gelecek müjdeli haberi bekliyordu. 11 Temmuz günü Mark'tan haber geldi. Başarmıştı. Şimdi sıra Lance ve Charles'daydı. Lance sabah 5 sayımdan sonra kaçış planını devreye soktu. Lance ve Charles tünele geldiğinde epey bir heyecanlandılar. Tünel oldukça dardı. İşin en zor kısmı burasıydı. İnsan burada delirebilir, karanlıkta aklını kaybedebilirdi. Lance saatler sonra tünelden çıkmayı başardı. Ardından içi gazla dolu bir su Lance'i karşıladı. Bu su mahkumların kaçışını engellemek için konulmuştu. Lance'in suya girmekten başka çaresi yoktu. Lance suya girdi ve çıkmayı başardı. Ardından Charles'ı beklemeden yoluna devam etti. Buradan 10. caddedeki tünele varmak bile 3 saatini aldı. Son kısma geldiğinde Charles'ı bekledi. O da başarmıştı. İkisi 10. caddedeki rögar kapağından birlikte çıktılar. Artık özgürlerdi. Şimdi sözleştikleri gibi Mark'la kumarhanede buluşmaya gitmeleri gerekiyordu. Ama vardıklarında Mark orada yoktu. Biraz bekleyip oradan ayrıldılar. Saat 10 sayımında gardiyanlar 3 mahkumun da gittiğini fark ettiler. Hemen özel bir ekip cezaevine geldi. Kaçakları arama çalışması başladı. İkisi katil, bir de tecavüzcü, 3 mahkum her yerde aranıyordu. İlk olarak gidebilecekleri yerler saptandı. Aile, arkadaş ya da sevgilileri var mıydı? Bütün bilgileri incelendi. Ama sadece bir ahmak ilk olarak en yakınlarına giderdi. Lance ve Charles ise şoktaydı. Mark hiçbir yerde yoktu. Onlara ihanet mi etmişti? İkili hemen bir ormana gitti. Artık yeni bir plan yapmaları gerektiğini biliyorlardı. 10 yıldan beri içerideydiler. En az 30 yıl daha cezaları vardı. İkisi de uykusuz, yorgun ve heyecanlıydı. Bu haldeyken plan yapmak imkansızdı. Onlar da heyecanlarına yenik düştüler ve caddede koşmaya başladılar. Yürüdükleri esnada siyah bir araba arkalarında belirdi. Bu bir polisti. İlk olarak Charles yakalandı. Lance ise kaçmayı başardı ve tekrar ormana doğru koştu. Ormandayken bir çalın içine saklandı. Kısa süre sonra kafasını yukarıya kaldırdığında bir polis postalı gördü. Her şeyin bittiğini düşünüyordu. Polislerden bir tanesi dibindeydi. Lance sessizce bekledi. Polis gidince evine doğru yola çıktı. 13 yıldır cezaevindeydi. Şu an istediği tek şey babasını görmekti. Babasını gördükten sonra ne olursa olsun umurunda olmayacaktı. Evin yakınlarına geldiğinde bir bakkala girdi. O an hiç ummadığı bir şey oldu. Babası karşısındaydı. Babasına doğru yürüdü ve "Merhaba, uzun zamandır görüşemedik," dedi. Babası Lance'e uzun uzun baktı. Ardından "Lance" diye bağırdı. Baba oğul sarıldılar. Annesi de az ilerideydi. Dolapta bir şeyler arıyordu. Annesi Lance'i görünce tanıyamadı. Ona aynı babası gibi uzun uzun baktı. Çok değişmişti. Onun Lance olduğunu anlayınca hemen oğluna sarıldı. Aile evlerine gitti. Uzun uzun konuştular. Saatlerce sohbet ettiler. Lance babasından özür diledi. "Başına çok bela getirdim. Seni çok üzdüm. Beni affet," dedi. Annesi teslim olması gerektiğini biliyordu. Bu en doğru olandı.
Herkes polislerin ilk gelecekleri yerin evi olduklarını biliyordu. Lance de farkındaydı ama kaçmadı. Polislerin gelmesini bekledi. Lance zaten amacına ulaşmıştı. Ekipler eve geldiğinde Lance kendi yatağına uzanmıştı. Onu aldıklarında annesi bir daha hiçbir zaman göremeyeceği oğluna uzun uzun baktı. Sarıldı ve onu öptü. Lance cezaevine geri döndü. Aynı saatlerde Mark yakınlardaki bir otelde yakalandı. Onu tanıyan bir müşteri polislere haber vermişti. Şaşkındı. Mark bunu beklemiyordu. Üçü de bir günde yakalandı ve ait oldukları yere gönderildi. Şu an üçü de 23 saat boyunca hücrelerinde kalıyor. Lance amacına ulaştı. İçindekileri babasına döktü. Babası ise evladını gördükten sadece 2 ay sonra hayatını kaybetti. Hayat bu kadar basitti.